Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte yüksek puanlı yapay zekaları test edeceğiz. Hadi gelin o zaman videomuza geçelim. Bu arada videoya geçmeden arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü 2000 abone olmamıza çok az kaldı. Evet arkadaşlar, ilk sitemiz olan Ideogram ile başlayacağız. Hadi gelin o zaman ilk önce yorumumuzu okuyalım. Ardından neler yapabileceğiz ona bir bakalım. Site görsel ve logo üretimi konusunda gerçekten başarılı. Kullanımı kolay, sonuçlar da oldukça yaratıcı. Sadece ufak tefek geliştirmelerle çok daha iyi olabilir. Evet, yorumumuzu okuduk. Gördüğünüz gibi görsel ve logo üretiminde çok başarılı diyor. Gelin o zaman bu sitemizde yani Ideogram'da logo yapalım. Evet, buraya promptumu girdim. Prompt olarak basit bir şey yazdım. İngilizce yazdık bilerek. Teknoloji odaklı bir YouTube kanalı için kullanılabilecek Çağlar Yüksel ismini kullanarak bir logo yap dedik, yazılı. Evet, gördüğünüz gibi burada neler olduğu yazıyor. En son gelen güncellemeler var. Turbo, default vesaire var. Ben hepsini default'a bırakıyorum. Burada çözünürlük istiyor. Bizde çözünürlük olarak ben ne yapayım? Logoyu herhalde en güzel kare de güzel görürüz. O yüzden birebir Square seçiyorum. Kare güzel bir logomuz olsun. Stil vesaire vermeyeceğim. Karakter, renk bir şey de vermiyorum. Buradan public veya private yapabiliyorsunuz. Herkes görebiliyor veya göremiyor. Onu seçip ayarlayabilirsiniz. Ücretsiz sürümü de bu arada gizliye alamıyorsunuz. Bunu da buradan söyleyeyim. Hadi gelin o zaman generate diyelim ve bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Evet, 4 tane sonucumuz geldi. Hadi gelin hepsini inceleyelim. İlk olarak böyle bir şey var. Teknoloji aslında arka planla vesaire anımsatıyor. Güzel olmuş. Aynı zamanda benim için önemli ve dikkat edilen nokta bence yumuşak G'deki şapka. Yani her yazı fontunda veya her yapay zekada yumuşak G olmayabiliyor. Burada gördüğünüz gibi bütün 4 tane stilde de yumuşak G olmuş. Tabii ki de yani hepsi bir tık daha gelişmesi gerekiyor bence. Ama yoruma katılıyorum. Yani basit bir YouTube kanalı için ortalamanın üstünde bence. Sonuçta hiçbir şey yapmadım. Sadece bir prompt yazdım ve basit bir prompt yazdım. Hani detaylandırsam belki daha da güzel bir şeyler ortaya çıkardı. O yüzden bence Ideogram logo konusunda gayet güzel. Hadi o zaman geçelim bir sonraki yüksek puanlı yapay zekamıza. Evet, bir sonraki yapay zekamıza geldik. Bir sonraki yapay zekamız Meta'nın demo laboratuvarında olan bir yapay zeka. Animate Drawings, yani animasyon çizimi. Hadi gelin nasıl kullanacağımızı göstereyim. Öncesinde tabii ki de yorumumuzu okuyalım. Animasyon için gerçekten harika bir araç. Hareket yakalama özelliği çok hızlı çalışıyor ve sonuçlar şaşırtıcı derecede akıcı. İçerik üretenler için büyük bir kolaylık. Evet, yorumda gördüğünüz gibi arkadaşlar hareket yakalama özelliğini ve animasyonu çok önermişler. 5 puan üzerinden 5 almış ve içerik üreticileri için gerçekten iyi bir şey olduğunu söylemişler. Hadi o zaman biz de bir test edelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar aşama aşama anlatıyor. İlk olarak fotoğrafımızı yüklememizi istiyor. Çizim bir tane fotoğrafımızı hemen atayım. Evet, ben bu video için böyle bir tasarım yaptım. Böyle basit bir şey yaptım. Hadi gelin bunu bir hareketlendirelim. Gördüğünüz gibi burada karakteri tanımlaması için karakterin olduğu yeri seçin diyor. Ben o yüzden olabildiğince karakterin olan kısımları seçiyorum. Bu şekilde yaptım. Buradan şu an tarıyor. Karakterin her yerini aradı. Yanlış bir yer varsa buradan kalemle mesela bura olmasaydı buraya ekleyecektim veya buraya ben bakın gördüğünüz gibi gözünü silebilirim. Ama ben burayı tekrardan ekliyorum. Karakteri seçiyor. Burada karakteri çıkartıyor. Ardından gördüğünüz gibi iskelet kısmı yani tracking kısmı, yakalama kısmı var. Burada bakın sağ göz diyor. Burada sol göz diyor. Bunları biz buradan ayarlıyoruz. Karakterin kafasının ortası. Burada kulaklar. Burada omuzları söylemiş. Dirsekler ve bilekler şeklinde. Ardından burada kalça kısımları var karakterin. Bunları da böyle ayarladım. Evet. Karakterimizi yaptık. Şimdi next diyoruz. Bakalım nasıl bir animasyon ortaya çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi bence de gerçekten başarılı bir animasyon olmuş. Hatta şöyle full ekranda izleyebiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi burada farklı animasyonlar da var. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi el sallar şekilde zıplarken. Başka nasıl olabilir mesela? Bakalım. Burada farklı bir zıplama animasyonu var. Evet, gördüğünüz gibi hepsini çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Bu sadece çöp adam olmak zorunda değil. Herhangi bir çiziminiz olabilir veya çocuk kanalı için kullanabilirsiniz YouTube'da. Bunlar o yüzden gerçekten güzel olmuş. Bakalım box vurma animasyonu var. Nasıl olmuş? Evet, gördüğünüz gibi box animasyonları da tamam. Yavaş ve yürüyerek box yapan hali var. Bir de buna bakalım. Yürüyor, geldi. Evet, gördüğünüz gibi animasyonlar, tekmeler vesaire gerçekten güzel çalışıyor. Bence de bu yorumda söylenenler 5 üzerinde 5 olması gerçekten çok doğru ve çok yerinde bir yorum olmuş. Hadi o zaman 3. ve son yüksek puanlı yapay zekamıza geçelim. Ve geldik 3. yüksek puanlı yapay zekamıza. Bu yapay zekamızın adı Image Upscaler. Yani arkadaşlar bu sitede fotoğraflarımızın kalitesini 2K 4K çözünürlükleri arttırarak bulurlu halden net hale getireceğiz. Hadi o zaman ilk önce yorumumuzu okuyalım, ardından testimize geçelim. Görselleri büyütme konusunda oldukça başarılı. Hızlı çalışıyor ve kalite kaybı minimal. Birkaç ek özellik daha olsa kesinlikle tam puanı hak ederdi. Evet, yorumda da gördüğünüz gibi kalite arttırması gerçekten iyiymiş. Hızlı ve güzel çalışıyormuş ama siteyi çok az bulmuş. Aslında burada birkaç tane daha arka plan silme olsun, obje silme olsun bir şeyleri var ama daha çok çeşitlilik beklemişler. Olabilir. O yüzden 5 üzerinden 4 puan almış
burası. Hadi biz de deneyelim o zaman. Net olmayan bir fotoğraf yükleyelim. Bakalım netliği ne kadar artacak. Evet, gördüğünüz gibi net olmayan fotoğrafımızı yükledim. Burada %200 mü genişletsin, 400 mü diyor. Daha kaliteli olsun diye %400 diyorum. Ardından upload ve start dedim. Yani yükle ve başlata bastık. Gelin ben size öncesinde net olmayan halini göstereyim. Ardından da bu bitsin ve net haline bakalım. Evet arkadaşlar, fotoğrafın orijinali bu. Görüyorsunuz, piksel piksel bir fotoğraf. Ve ben bunu Gemini'ye yaptırdım. Gemini böyle bir fotoğrafı gerçekten güzel yaptı. Şimdi bakalım bir de bunun net hali nasıl olmuş. Gelin onu bir görelim. Evet, burada gördüğünüz gibi sona erdi. Buradan download deyip indirmeye başlıyoruz. Evet, fotoğrafı indirdik. Aslında netlik olarak net yaptı. Tabii ki de ben bu fotoğrafı piksel olarak indirdiğim için pikselleri elinden geldiğince düzenledi. Çünkü bu sitenin amacı aslında biraz daha net olmayan görselinizi netleştirmek. Burada biraz bozukluklar piksel olduğu için var. Bence site gerçekten güzel. 4 puanı da hak eden bir site olmuş. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda yüksek puanlı yapay zekaları inceledik ve test ettik. Gerçekten yüksek puan almalarının sebebi neymiş ve bizden de kaç puan aldığını ortalama öğrendik. Aslında bence verilen yorumlar ve verilen puanlar oldukça normal ve oldukça yeterli bir puanlarmış. Eğer videom hoşunuza gittiyse arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.